Evet, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere saç ekimiyle ilgili tekniklerin detaylarını anlatacağım. Bunların hepsini bir hasta örneği üzerine anlatırsam, zannedersem daha net anlaşılır hale gelecek. Şöyle, siz ortalama uzunlukta saç olan bir erkek hastasınız diyelim. Ön taraftan tepeye kadar da bir açıklığınız var. Ense bölgenizde de yeterince saçınız var. Konsültasyonunuz yapıldı, dahili probleminiz yok, metabolik probleminiz yok. İşleme hazırsınız ve bugün de sizin işlem gününüz. Peki, hoş geldiniz. İlk yapacağımız şey, öncelikle fotoğraflarınız bir çekilecek sizin. Fotoğraflar sizin sürecinizin takip açısından bizler adına çok önemlidir. Ve bunlar direkt dosyanıza gider ve sizin izin vermedikçe asla hiçbir yerde de paylaşılmaz. Fotoğraflarınız çekildikten sonra beklentiniz üzerine bir konuşma yapılır. Bu beklentinizde sizin saç çizginiz nerede olacak? Saç çizginizin tasarımı nasıl olacak? Varsa eski fotoğraflarınızı görmeyi elbette isteriz. Bu bize fikir verecektir. Ama unutmayın, yaşla beraber bizim frontal saç çizgisi dediğimiz hat gittikçe yukarı doğru kayar. Eğer siz 40-45 yaşlarındaysanız, bizden de 20'li yaşlardaki seviyede bir saç çizgisi istiyorsanız, ne kadar güzel yapılırsa yapılsın, ne kadar yoğun ekim yapılırsa yapılsın, size bakan insanlar orada fake bir görüntüyü algılayacaktır. Çünkü bizim frontal saç hattımız, saç çizgimiz de yaşımızla uygun olmak zorundadır. Bu bir. İkincisi, bakın. Şu an kaşları yukarı kaldırdığınız zamanki kas hareketlerimi görüyorsunuz. Bunlar frontal kaslar. Belki botokstan dolayı biraz az fark etmiş olabilirsiniz. Kaşlarınızı yukarı kaldırdığınızda alnınızı hareket ettiren kaslarınızı görürsünüz. Sizin saç çizginiz o kas çizgisine asla değmemesi lazım. Eğer saç çizgisi kasa değecek kadar aşağıdaysa, kaşınızı her oynattığınızda alın çizginiz de sizle beraber oynar. Ve bu da hiç doğal bir görüntü vermez. O zaman hangi evredeyiz? Siz de karşılıklı konuşarak, eski fotoğraflarınıza bakarak frontal saç hattınızı belirleme evresindeyiz. Güzel bir çizim yapıldıktan sonra, ondan sonra hemen yanlardaki sideburn'lerinizi, gofrelerinizi tasarladıktan sonra size göstererek aynada bir onayınızı alacağız. Siz onay verdikten sonra saç ekim işlemi başlayacaktır. Saç ekiminde normal sağlıklı bir insanda santimetre karede 100 ila 400 arasında saç bulunur. Santimetre karede çok büyük bir aralık bu. 400, etrafınızda bu kadar yoğunlukta saçı olan kişi görmemiş bile olabilirsiniz. Ama bir Hindistanlı ince saçlı ve çok sık dokulu insanlarda santimetre karede 400 kadar greft sayılmış. Ama seyrek de olsa santimetre karede 100 kadar grefti olan, saç kökü olan insanlar da mevcuttur. Bizim teknikten tekniğe değişen miktarlarda birim alana ekebileceğimiz saç yoğunluğu bizim de değişmektedir. Onlara da şimdi geleceğiz. Eğer ön taraftan tepeye kadar bir açıklığınız varsa sizin 10.000, 12.000 belki grefte ihtiyacınız var. Ama ense bölgenizde sizin bu kadar greft var mı? Muhtemelen yoktur. Bu ne demek? O zaman sizin ense yoğunluğunuzda bir saçı aynı görüntüyü ön hattınızdan tepenize kadar elde etmemiz mümkün değil. Öyleyse karşımıza iki tane temel prensip çıkıyor. Bunlardan bir tanesi. Konuşurken yüz yüze hep frontal saç çizgisini görürüz biz. Öyleyse bizim için en önemli yer ön hatlardır. Ön hattın yoğunluğu normal saç yoğunluğunda olması gerekiyor. Ve tepeye doğru gittikçe biz bunu seyretebiliriz. Ense bölgesinden ne kadar saç grefti topladıysak bunu hiçbirini esirgemeden bir ön hattınızı güzelce ektikten sonra arkaya doğru seyrekleştirip geri kalanını da arkaya doğru serpmemiz gerekiyor. Daha sonraki yıllarda, ki minimum bir yıldır bu, ikinci seansınız yapılabilir. İkinci seans, peki diyeceksiniz ki madem ikinci seans bir greft enseden çıkartılabiliyor, neden ilk defasında o kadar greft çıkartılmıyor diye sorarsanız size şöyle söyleyeyim. Biz ensenizden saçlarınızı toplarken bir alıp bir atlıyoruz. Bir alıp bir atlıyoruz. Yani seyrelterek gidip ensenizden maksimum grefti zaten çıkartıyoruz. Bu aralar boşaldığı için, buralarda saçlar olmadığı için buralar seyrek kalıyor. Ama iyileşme döneminde bu fouet punch'ın girdiği yerler kasılarak yüzey küçüldüğü için iyileşme süresince ensenizin densitesi bir miktar artıyor. O yeni iyileşmiş
ensenizden biz bir yıl sonrasında tekrar bir pasaj daha saç grefti toplayabiliriz. Bu topladığımız miktar elbette ilk topladığımız kadar çok olmayacaktır. Ama artık sizin saç kaybınıza göre ne kadar toplayıp ne kadar ön tarafından nakledebilirsek o kadar bizim için avantajdır. Ama bu 2 seansın toplamı kadar grefti tek seansta almaya çalışmak genellikle zarar verici bir yöntemdir. Her seansta alınabilecek maksimum grefti almak lazım ki bu ortalama olarak bir ense bölgesinde eğer kulak üst hizasından arkaya doğru 2 kulak çizgisinin üstünü tamamlayabiliyorsanız sizden en azından 4000 grefti çok rahat çıkartabileceğimiz, eğer biraz da yoğunluğunuz fazlaysa bunun çok rahat 5000 grefte ulaşabileceğini çok rahat ifade edebilirim. Bir yıl sonrasında, minimum bir yıl sonrasında ikinci seansa geldiğinizde de aşağı yukarı 2500 greft civarında, belki 3000 greft civarında bir ekleme buna yapılabiliyor. Belki ikinci seansınızda ek olarak sakal bölgenizden de ekleme yapılabilir. Çünkü saçınızın arasında kalan yerlere sıkılaştırma işlemi yapılacaktır. Evet, şimdi sıra tıraş olmaya geldi. Eğer çok uzun saçınız yoksa, eğer size özel bir DHI planlamadıysak, klasik olarak yaptığımız en hızlı, en etkili yöntem olarak saçlarınızın tıraş edilmesi vardır. Çünkü saçlarınızın tıraşı bir kere ense bölgenizden greft toplamak için şarttır. Put yöntemini bir tarafa koyuyorum. Çünkü dünyada zaten terk edilmekte olan bir yöntemdir. O hani enseden dokun çıkartılıp dikişle kapatıldığı bir yöntemden söz etmiştim. O ensedeki o izden dolayı ve greft sayısının kısıtlı olmasından dolayı tüm dünyada terk ediliyor. Bunu zaten uygulamadığımız için ben konu dışında bunu tutuyorum. Ense bölgenizde fouet punchlarıyla greft toplamak istiyorsanız zaten ensenizde tıraş etmemiz lazım. Çok uzun bir saçınız yoksa saçınızı kaldırıp altından bir pencere de oluşturamayacağına göre saçınız kulak seviyesi, kulak üst hizasından arkaya kadar olan her yer tıraş edilecektir. Bazen hasta bize ensemi tıraş et ama burası kalsın diyor. Zaten ekim yapacağımız yer burası. Eğer basit bir sıkılaştırma yapmıyorsak bu da anlamlıdır. Her yer tıraş edip de tepenizde saç bırakılması yani estetik anlamda da çok mantıklı gelmiyor bana ama çok isterseniz böyle bir saç modeli siz için tasarlamaya çalışabiliriz. İşlem öncesinde nabzınızı, tansiyonunuzu bir kontrol ederek en azından bir başlangıç değerleri elimizde olsun isteriz biz. Ondan sonra sizin ilk pozisyonunuz yüzü koyun sevdiğimize uzanmak. Evet biliyorum en gıcık pozisyon budur. Hastalar hiç sevmediği de budur. Neden? Çünkü en azından 2 saat kadar, 2-2,5 belki 3 saat kadar yüzüstü yatmanız gerekecek. Ama neyse ki yattığınız sedyenin baş kısmında bir delik var. Bir masaj koltuğu gibi düşünün bunu. Yüzünüzü o boşluğa yerleştireceksiniz ve biz ensenizde çalışmaya başlayacağız. Lokal anestezi genellikle 2 basamakta yapıyoruz. Bu basamaklardan bir tanesinde iğnesiz lokal anestezi ile alacağımız bölgenin etrafını çember şeklinde bir dönüyoruz. Çember şeklinde döndükten sonra iğneli evreye geçip iğneli lokal anestezilerle lokal anestezinin derinliğini arttırıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Artık enseniz uyuştu, hiçbir ağrı hissetmeyeceksiniz. Ve ensenizi özel bir solüsyonla şişirmeye başlıyoruz. Şişirmeye başlarız derken bir benzetme değil, gerçekten de şişiyoruz. Çünkü deri altına bir enjekte ettiğimiz sıvılarla yüzey gerginliğini arttırdığımızda biz o greftleri tek tek toplamamız çok kolaylaşıyor. Punch köşeye resmini koyacağım motor sisteminde. Ucu delikli bir çelik malzeme. 0,8 mm çap dediğim gibi biz kullanıyoruz. Piyasada 0,6 ile 1,3 mm arasında vardır. Ama çap küçüldükçe köke zarar verme olasılığı artar. Çap büyüdüğü zaman da alındığı yerlerde nokta skar izi bıraktığı için pek tercih edilmez. Fakat eğer Afro-Amerikan kökenli bir hastaysanız ya da doğuştan saçlarınız çok fazla dalgalıysa, o saç dalgası deri altında da devam ettiği için o greftin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi adına kökler zarar görmesin diye birazcık daha geniş 1 mm çapındaki punchların kullanılması daha doğrudur. Evet, unutmadan eğer yaşı ileri bir hastamızsanız ya da saçınız erkenden beyazladıysa fouet punch ile saçlarınızı toplarken çok zorlanabiliriz. Çünkü göremediğimiz bir grefti, saçı biz o punch'ın içerisine denk getirmekte zorlanabiliriz. O yüzden saçları beyaz hastalarımızı işlemden 2-3 gün öncesinde, bir hafta öncesinde siyah boyamalarını rica ediyoruz. Bu şekilde bizim işlem hızımız inanılmaz artmış olacak. Öbür türlü kök hasarınız fazla olabilir. İşlem süreniz çok uzun olabilir. Lütfen saçları beyaz hastalarımız saçlarını bize gelmeden önce boyatsın.
Motor sistemiyle birlikte 0.8 milim punch'ı da aldık. Tek tek grefleriniz toplanıyor. Bir yerdeki bütün grefler değil. Bir tane alıyorsak bir tane atlıyoruz. Bir tane alıyorsak bir tane atlıyoruz. Bu şekilde atlaya çünkü sizin greflerinizi topladığımız ense bölgesinde de bir kellik istemiyoruz. Orada da belli bir homojenitenin geride kalması gerekiyor. Bu bizim için son derece önemli. Motor füenin diğer alternatifi de manuel füedir. Manuel füe nedir? Manuel füede gene bir kalem şeklinde ucuna yine takılan özel bir bıçağı var. O saç greflerinizi tek tek elle alıyorsunuz. Peki ikisi arasındaki farkı ne? Motorla siz çok daha fazla grefti çok daha kısa sürede alma şansına sahipken manuel füe çok daha az sayıda greflerde uygulanır. Genellikle 2000 grefti geçmeyecekse manuel füe gündeme gelebilir ama yine de işlemin kısaltılması adına motorlu füe sistemleri çok daha hızlıdır. Sanılanın aksine manuel füe yapıldığı zaman başarısı çok daha yüksektir. Hiç de böyle bir kural yoktur. Saç ekiminde hangi tekniği yaparsanız yapın asla unutmayın. Kişinin tecrübesi her zaman için altın standarttır. Kişi hangi teknikte tecrübesi iyiyse emin olun en güzel sonucu orada alacaktır. Doğru yapıldığı zaman manuel füe de çok başarılıdır. Doğru yapıldığı zaman motor füe de çok başarılıdır. Her iki yöntem de başarılı yöntemlerdir. Lütfen bunu aklınızdan çıkartmayın. Peki planımız doğrultusunda ensenizden bütün grefleriniz toplandı. Ondan sonra ne olacak? Genellikle yaptığımız şey bir yemek molası vermektir. Hem sizin konforunuz açısından hem de işin bir stresini atın hem de yani 2-2,5 saat kadar ense bölgenizdeki yatmaktan kaynaklanan ense bölgenizdeki ağrıdan bir kurtulursunuz. Yemeğinizi yedikten sonra artık sırt üstü yatar hale geliyorsunuz. Müziğinizi dinleyebilirsiniz, televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Ve ondan sonra bizim artık ön kısımdaki ekim aşamasına geldik. Ekim aşamasında ne yapıyoruz? Yine frontal saç çizgisinden başlayarak saçınıza bir çerçeve şeklinde lokal anestezi gene geçiliyor. Evet, işin en gıcık tarafı bu. Ama bu çizgi boyunca lokal anestezi yaptıktan sonra yine hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Ondan sonra diğer bölgelerde gene bir şişirme işlemi yapılıyor. Bunu sadece basit bir su enjeksiyonu gibi düşünmeyin. Yani diyeceksiniz ki ensede şişirdiniz, greft almak için önden neden şişiriyorsunuz? Bu şişirme solüsyonu içerisinde kanamanızı azaltıcı bir madde, bir ilaç var. Bu ilaçtan dolayı her bölgenize bunu uygulamak istiyoruz ki olayınız, ekim işleminiz olabildiğince kansız seyretsin. Bu şişirme işleminden sonra bıçak seçimine geliyorsa. Şimdi bıçak seçimi derken neyden bahsediyorum? Ön tarafta kanalları açmamız lazım ki biz o grefleri o kanala içlerine tek tek yerleştirelim. Bu kanalı açım yöntemiyle ilgili birkaç tane alternatifimiz var açıkçası. Bunlardan bir tanesi ve en eskisi, en bilineni fabrikasyon çıkış olan standart slitler vardır. Bu slitler belli bir hacim, belli bir kalınlıkta bükülmeyen çelik yapılardır, çelik bıçaklardır. Bunu fabrika üretmiştir. Siz de bunu marketlerden, medikal marketlerden satın alarak hastalarınızda uygulayabilirsiniz. Ama bu slitlerin kalınlığı ve çabuk körelmesinden dolayı çoğu kişi artık kullanılmaktadır. Türkiye pratiğinde daha çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi bildiğimiz tıraş jiletinden kesilerek el yapımı handmade slitlerdir. Dünyanın başka ülkelerinde de buna benzer yöntemler uygulanmaktadır. Hatta bununla ilgili makaleler çıkmıştır. Hatta bununla ilgili bizim de yayınlanmış, uluslararası dergide çıkmış çok değerli bir yayınımız var. Bir sonraki videoyu da o yayınla ilgili yapabiliriz hatta. Bu jiletler kullanılabilir. Başka seçeneklerimiz ne? Safir perkutan blade'ler ya da safir bıçak denilen bıçaklar ki bu sıkıştırılmış, yüksek basınçta sıkıştırılmış camdan yapılan, o yüzden adına bazen elmas bıçak da diyorlar, safir bıçak da diyorlar. Özel bir bıçak. Bu bıçakla da körelme olmadan, deriyi çok fazla zorlamadan çok kibar şekilde kanallar açmak mümkündür. Bu üç tane seçenekten bir tanesiyle ön hattan başlayarak arkaya doğru aldığımız gref sayısına göre. Çünkü enseden aldığımız grefler alınırken ya da dizilirken spançlara tek tek sayılıyorlar. O sayı kaçsa o sayıyı en ergonomik şekilde nasıl kullanabileceksek öne ne kadar ekeceğiz, orta bölgeye ne kadar, tepe bölgesine ne kadar ekeceğiz şeklinde bir plan yaptıktan sonra o plan doğrultusunda o kanalları yaklaşık eşit sayıda açmamız gerekmektedir. Saç ekim camiasında standart olarak santimetre kareye 50-60 civarında ekim gayet güzel bir ekim olarak kabul edilmektedir. Bunun altındakiler biraz seyrek kalabilir. Ön hat çizgisi için özellikle. Biraz üzerinde ise yapılabilir mi? Evet, zorlasanız yapılabiliyor ama yan yana çok fazla kanalaştığınızda bu sefer dokunun beslenmesini siz
bozmaya başlayabilirsiniz. Bu da korkulan bir şeydir. O yüzden ortak kanaat bilim dünyasında bu işin pratisyenler arasındaki ortak kanaat santimetre kareye 50-60 kadar greft son derece güzel yoğunlukta bir ekim anlamına gelmektedir. Ön saç hattı için. Arkaya doğru elbette bu seyrelecektir. Kanal açmaya başladık. Önden arkaya doğru seyreldik. Geldik tepe bölgesinde. Tepe bölgesi, o crown bölgesinde özel bir tasarım vardır. Etrafındaki insanlar tepesine baktığınızda tepe bölgesinde spiral şeklinde bir saçın yana doğru yatmaya başladığını ve spiral şeklinde bir görüntü aldığını görürsünüz. Buna bazen tepe gülü derler. Ve bazen bir tane, bazen iki tane olabiliyor. Eğer saç ekiminde siz profesyonel bir noktaya geldiyseniz tepe gülünü oluştururken de geriye kalan saç kıllarına bakarak ya da siz tahmin ederek o tepe gülünün açısını verip de ekim yaparsanız çok kaliteli bir saç ekimi tasarımı yapmış olursunuz. Unutmadan ön hat çizgisinin açısından da söylemek lazım. Şimdi kendinizde hiç saç varsa bakabilirsiniz, etrafınızdaki insanlara bakabilirsiniz. Ön hattaki saçımızın alınla yaptığı bir açı vardır. Bu açı ırktan ırka değişmekle beraber 40 ile 60 derece arasında değişmektedir. Hiçbir zaman buradaki saçınızı tepe doğru yapamazsınız. Yani kendinden taranmış, rüzgarla taranmış bir saç modeli gibi saçma bir görüntü ortaya çıkartırsınız. Ön hattının açısı bu yüzden çok önemlidir. Bu ön hat açısı ortaya doğru geldikçe, gittikçe dik hale gelir ve crown bölgesine geldiği zaman da o gül tasarımını ortaya çıkartırsınız. Sideburn'ler genellikle çok az hastada aslında dökülüyor. Genellikle oraya ekim aslında çok az hastada isteniyor ama biraz da sosyal medyanın güdülemesiyle diye ben diyorum. Tam sideburn'lerdeki köşenin net olarak belirlenmesi ve buranın da doldurulması ile ilgili erkek hastalardan çok ciddi talepler gelmektedir. Plan doğrultusunda eğer birlikte karar verdiysek bu yanlarınızda da saç ekimi elbette yapılabilmektedir. Olabildiğince yatay bir açıda yaklaşık 20 derecelik bir açıyla saçlarınızın yanlarda ekilmesi sağlanabilir. Evet, şimdi bu prensipler doğrultusunda saçınıza kanalları açtık, ekim aşamasına geliyoruz. Gelmeden önce burada bir parantez açacağım. Eğer işlem sırasında sakaldan ya da göğüsten kıl almayı da planladıysak, sakal bölgesinde nasıl kıllar alınıyor? Aynen ensedeki gibi. Lokal anestezi yapılır, nereden alınacağı planlanır ve burayı da şişiririz ki fouet motor ya da manuel fouet punch hangisini kullanıyorsanız kullanın. Zemin gerginse çok daha rahat biz bu grefleri toplayabiliyoruz. Tek tek bu grefler de toplanır. Diğer grefler gibi petri kaplarına gidip orada beklemeye başlarlar. Kanallarımızı açtık. Şimdi ekim aşamasına geliyoruz. Petri kapları gelir. Petri kapları içerisinde daha öncesinden yardımcılarımız tarafından grefler ayrıştırılmıştır. Tek kök içeren grefler ayrı bir yerdedir. Çift kök içerenler ayrı bir yerdedir. Üç köklüler ayrı bir yerdedir. Sakaldan ya da göğüsten alınanlar ise ayrı bir petri kabında bekletilir. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü yine etrafınızdaki normal saç olan insanlara baktığınızda bu saç ön hatlarda tek tektir. Hiçbirinde iki tane önden çıkan saç kolay kolay göremezsiniz. Ama tepe bölgelerinde ikili, üçlü görmeniz mümkün. Demek ki ön hattımıza biz tekli grefleri ekelim ki doğal bir görünüm olsun. Tekli grefler öndeki kanallara yerleştirmeye başlanır. İkililer, üçlüleri biz arka bölgeye atarız. Eğer sakal ya da vücudun başka bölgelerine aldığımız grefler eklenecekse bunu gene belli bir yere kümelendirmeyiz. Aralara serpiştirme şeklinde ama ön tarafa asla koymadan dağıtırız. Ön taraf tasarımında düz bir çizgi şeklinde hat çiziyoruz ama ekim aşamasında küçük küçük zigzaglar ekleyerek doğal bir görünüm vermemiz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde benim rap şarkıcılısı dediğim stile kavuşursunuz. Dümdüz çizgi şeklinde bir hattınız olur. Bu arada rap severim ben. Böyle bir saç hattınız olur. Tabi bazı hastalar bunu istiyor. İsterseniz bu şekilde de yapabiliriz. Ama benim görüşüm doğal bir saç hattı isteniyorsa bu hatta küçük zigzagların olması gereklidir. Afro-Amerikan kökenli hastalarımızda ama düz hat yapmışlığımızda çoktur. Ondan sonra ne yapıyoruz? Pansuman aşamasına geldik. Ense bölgenizi antibiyotikli pomatlarla kapatıp güzel bir paket şeklinde bir ense pansuman yaptıktan sonra bir alın bandı size vereceğiz. Eğer yan taraflarınızda ekim yoksa bu alın bandı o kadar sıvı enjeksiyondan sonra gözlerinize ödemin inmesini azaltacak olan bir destektir. Faydalıdır. 3-4 gün kadar kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Çok dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. İşlem sonrası kafanızda o kadar çok lokal anestezi var ki sanki size ait değil gibi hissedersiniz. Kapıdan geçerken, taksiye binerken başınızı çarpmamanız lazım. Hastalar genellikle baş yüksekliği ile ilgili algılarını kaybediyorlar. Eğer bir yere çarparsanız saçlarınızı kaybedebilirsiniz. En önemli kural, kesinlikle ve kesinlikle başınızı her türlü travmadan korumanız lazım. Daha sonra kalktınız, üzerinizi giyeceksiniz. Gelirken ön tarafı düğme ile kapatılabilen ya da fermuarla kapatılabilir bir kıyafet almanız lazım. Eğer dar boğazlı bir tişörtü başınızdan geçirmeye kalkarsanız yine greftinize zarar verebilirsiniz. Bu tür kaza hesaplamalarını çok iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Otelinize gittiniz, evinize gittiniz. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi öncelikle güzel bir yemek yemek, günün yorgunluğunu atmak, uyuyacağınız yastığı ayarlamak. Çünkü tam yastığa yatacağınız yer eğer tepe bölgenize kadar ektiysek ense bölgeniz yastığınızla temas edecek. Greft ektiğimiz, grefti koyduğumuz hiçbir nokta yastığınıza temas etmemesi lazım. Çünkü düşünün ki pensetle çok kibar yerine koyduğumuz greftler çok küçük travmalarla o yerinden tekrar çıkabilirler. Lütfen buna çok dikkat edelim. İşlem sonrası size verdiğimiz paket içerisinde antibiyotiğiniz var. Bu antibiyotiğinizi kullanmanız çok önemli. Çok ağırlı bir işlem değildir ama ne olur ne olmaz diye yanınızda bir ağrı kesici vereceğiz. Beraberinde yüzünüzün ve alnınızın çok fazla ödem tutmaması ve bundan çabuk atlatmanız için steroid bazlı ödem önleyici ilaçlar vereceğiz ve bunları da kullanacaksınız. Bunun yanında bir tane antibiyotik kreminiz olacak. Antibiyotikli krem ne işe yarayacak? İşlemden bir gün sonra sizin saçlarınızı yıkayacağız ve size nasıl yıkayacağını öğreteceğiz. Ve bu sırada sizin ense pansumanınız açılacak. Ense pansumanı açıldıktan sonra bu vermiş olduğunuz antibiyotikli kremi ense bölgenizde sürerek açık kalabilir. Açık tutabilirsiniz onu. Bu şekilde gezebilirsiniz de. Şapka kullanımı birçok klinik şapka verebiliyor, hastaya önerebiliyor ama o şapkanın düzgün yerleştirilememe durumunda saç greftlerinize zarar vereceği için açıkçası ben şapka kullanımından korkuyorum. O yüzden de hastalarıma ben genellikle önermiyorum. Yaz mevsimindeysek, çok güneşli bir yerdeyseniz elinizde steril okyanus suyu bulundurup arada bir tepeden spreyleme yapıp saçlarınızı nemlendirebilirsiniz. İşlemi oldunuz, aradan bir gün geçti ya da 2 gün durumunuza göre artık saçlarınız yıkama aşamasına gelmiş demektir. İlk gün köpüklerimizi sürüp saçınızdaki saç greftleri etrafındaki o pıhtıların yumuşamasını sağladıktan sonra size verdiğimiz şampuanla saçlarınızı yıkıyoruz ve size nasıl saçlarınızı yıkayacağını öğreterek ondan sonra artık sizi uğurluyoruz. Bundan sonraki süreç tamamen takip sürecidir. Saçlarınız ilk ay içerisinde önce şok dökülme evresine girecek. Bir grefti bir yerden alıp başka yere koyduğunuz zaman saç greftini orada tutulma süresi içerisinde bir çeşit kendini resetliyor. Bu resetlemenin başlangıcı dökülme evresine denk gelir ve saçlarınız muhtemelen tamamı yakın dökülecektir. 1. aydan sonra 6. aya kadarki periyotta ilk saçlar sizin cılız olarak çıkmaya başlayacak. Cılız ve son derece nazik, ince, tüysüz şekilde saçlarınız çıkacak. 2. 6 aylık periyotta ise saçlarınız normal kalınlığa ulaşacak ve doğal görünümüne kavuşacak. Yani sizin önünüzde saçınızı takip edeceğiniz 1 yıl gibi bir süreciniz var. Bu süreç içerisinde sizden sık sık fotoğraflar istiyoruz ya da aklınıza takılan her türlü soruda lütfen bizimle bağlantıya geçmeniz gerekiyor. Yaşayacağınız problemler, olası sıkıntılarınız mutlaka bunlardan haberiniz olsun ki en azından bazı şeylerin doğal süreç içerisinde olduğunu sizlere anlatarak içinizi rahatlatabilelim. İşten sonra size verdiğimiz bir bakım kiti var. Bu bakım kiti içerisinde sizin şampuanınız, bir takım vitamin destekleriniz var ve derma rollerla yani iğneli bir rollerla uygulayabileceğiniz bir takım solüsyonlar var. Bu solüsyonlar bir takım mezoterapi solüsyonlarıdır. Saçınızın çok daha iyi çıkması konusunda sizi destekleyecektir. Bunların dışında eğer yakın lokasyondaysanız PRP saç ekim başarısını artıran bir uygulamadır. Nedir PRP? Kanınız alınır, santrifüjden geçilip platetleri içerdiği kısmı saçınıza enjekte edilme şeklinde yapılan bir uygulamadır. Biz bunu 8 seansa kadar çıkartabiliriz. Ama yurt dışı hastalarında genellikle işlem sırasında ve yıkama günü yapıyoruz. Ondan sonrasında eğer uğrayabilirseniz her uğradığınızda da PRP'nizi gerçekleştirebiliriz. Şu ana kadar neyi anlattık size? FUE'yi anlattık. FUE neydi? Enseden greftlerin toplanması. Siz DHI yapsanız da, DHI yapacak olsak da ense bölgesinde greftlerin toplanması aynıdır. Peki farklılık nerede?
DHI'da Choi implanter dediğimiz özel iğneler var. Bu iğnelerin ucunda küçük yataklar var. Bu yataklara tek tek grefleri yerleştirebiliyoruz. Ve bu iğnede bir basma hareketiyle direkt olarak hiçbir kanal açmadan deri altına gömme şansımız var. Öyleyse neymiş DHI'da? Herhangi bir bıçak seçimi ihtiyacımız yok. DHI'nin ortaya çıkış asıl amacı FUA'ya göre daha başarılı ne yapabiliriz sorusu değildir. Saçı tıraş etmeden, çünkü aralarına girdiniz, iğneyi batırıp çıktınız. Greft artık burada. Diğer tarafa girdiniz, iğneyi batırdınız, çıktınız. Greft artık o enjekte ettiğiniz yerde. Kanal açmanız, saçların arasında kanal açmanız ve o kanalı tekrar bulmak zorunda olmamanız açısından DHI faydalı bir yöntem. Uzun saçlı insanlarda. İcat edilmesinin amacı zaten budur. Yoksa FUA'ya göre bir üstünlüğü olması değildir açıkçası. Elbette DHI'nin keşfinden sonra bizim kaş hekimlerimiz, sakal hekimlerimiz, bıyık hekimlerimiz inanılmaz kolay ve uygulanabilir hale geldi. Çünkü her ne kadar saçlı bölgede bıçaklarla kanal açmak son derece güzel sonuç verse de sakal bölgesinde birçok yara izine neden olmakta, iyileşme sürecini son derece uzatmaktadır. Oysa Choi implanterlarla yani DHI iğneleriyle sakal bölgesinde, bıyık bölgesinde çok güzel ekimler yapılabilmektedir. Yara izlere de ekimler yine DHI iğnesiyle son derece güzel şekilde gerçekleştiriliyor. Kaş ekimleri, kirpik ekimleri de DHI'den faydalanan yöntemlerdir. Biz saç ekiminin bilimsel bir saç ekimi ne olduğunu anlamamız ve kendi saç ekimimizi bu bilimsel bilgiler doğrultusunda düzgünce planlamamız lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun.